Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sümeyra. Bugün sizinle bu lavanta çıt çıtları yapacağız. Üzeri işleme. Şu an arkasında toka yok ama tokayı da dikeceğiz. Hemen başlayalım. Öncelikle alt tabanını örmek için ekru, Alize Cotton Gold ip gerekiyor. Daha sonra üzerini işlemek için ben bu tür işlemelerde punch ipi kullanıyorum. Yeşil ve lavanta rengi, mor, lila ya da hangi renk tercih ederseniz. Ben bunların numaralarını bilmiyorum. Çok uzun zaman oldu alalı. Çok almıştım. Ama bir daha gittiğimde bu markayı bulamadım. Bu yüzden Punchplare Hello diye bir marka var. O markanın renklerini kullanabilirsiniz. Hepsi çok güzel ve aynı renkler. Bir daha alırsam size numaralarını da gösteririm ama şu an numarası yok. Punchplaire'i nasıl kullandığımı göstereceğim sırası gelince. Daha sonra arkasını tabi yapıştıracağız. Bunun için 5 santim oval çıt çıta ihtiyacımız var. Ve keçelenmiş. Hadi şimdi başlayalım. Öncelikle tabanla başlayacağız. Ben bütün tabanları aynı şekilde kullanıyorum. Hep bu tabanı kullanıyorum yani işleme yapmak için. 5 santim çıt çıta göre yaptığım için ben 11 zincirle başlıyorum. 1. Şimdi ben hep bir diyorum ama nasıl göstersem şöyle iki, ben bu en baştaki yuvarlağı da kullanıyorum. Yuvayı değil, ondan önce düğümü kullanıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 zincir çektim. Hep sık iğne yapacağım. Tabanı yaparken hemen bir önceki yani 11 tane yaptım. 10. yuvaya batıyorum sık iğne. Ve bu şekilde sık iğne ile devam edeceğim. En başa kadar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve ben en baştaki düğümü de kullandığım için 11 oluyor. Asla açılmıyor. 11. 11 tane sık iğne yaptım. Bu kullandığım düğüme 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu dönmeyi oluşturacak. 1 2 3. Daha sonra bunu sıkıyorum. En sonunda sıkabilirsiniz. Sonra diğer yüze geçtim. Sırasıyla yeniden sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 9 10. Evet. Yine arka tarafında diğer yüzünde yaptım. Sabitleyeyim. Diğer uca geldim. En son battığım yuvaya 3 tane sık iğne yaparak batıyorum. 1 2 3 3 tane sık iğne ile doldurdum. Bugün de parlıyor.
Hava biraz bulutlandı. Oysa güneşliydi başladığımda. Sonra yine sıradaki yuvaya sık iğne yaparak diğer uca kadar gidiyorum. Diğer uçta yuvaya battığım 3 zinciri görüyorsunuz. Bu 3 tane zincirin üzerine ikişer tane sık iğne yapıyorum. Çoğaltmış olacağım. 1 2 2 1 2 İkişer tane batarak çoğalttım. Şu arkayı sıkalım. Kapandı. Şimdi sırasıyla yine başa kadar sık iğne yapacağım. Aynı işlemi başta yaptığım 3 tane doldurduğum 3 sık iğneyi de yapacağım. Böyle böyle 3 kere döneceğim. 3 kere dönmüş olacağım. Şimdi 1 2 3 çoğalttım 3 zincir. Bunların üzerine ikişer tane sık iğne yapıyorum. Yaptım. 3 tane yapacağım. Gördüğünüz gibi en baştan 1 2 sıra yapmışım. Yani 2 sıra bir tarafta var, 2 sıra bir tarafta var. Ama sıra olarak sayarsanız 1 2. Yine başladığım yere dönerek bitireceğim üçüncüde. Şimdi sırasıyla sık iğne ile devam ediyorum. Yine diğer başa kadar. Yine 3 tane kalana kadar en tepede 3 tane yuva kalıyor. Bu 3 yuvayı dolduracağız. Yine 3 yuvaya ikişer tane sık iğne yapacağız. İkişer tane yaptık. Sıradakilere diğer başa kadar sırasıyla yine sık iğne yapıyoruz. Buranın 3. sırası olacak. Bu taraf tamamlanmış olacak. Yani diğer tarafı da 3. sırasıydı. Burasıyla tamamlanacak. Orayı döndükten sonra bitireceğiz. Sonra fırfır kısmına geçeceğiz. Benim elim biraz sıkı. Bu yüzden cebelleşiyor gibi görünüyorum. 1 2 3. Evet, şimdi 3 tane kaldı. 1 2 3 yuva. Bu 3 yuvaya ikişer tane atıyorum. Bu şekilde çoğaltıyorum. En başta başladığım kısım burada görünüyor. Şöyle odaklayayım. Görünüyor burada. Buranın dengine gelene kadar 1 2 sık iğne yapıyorum. Sonra bunu direkt çıkarıyorum. Bu şekilde düzlemiş oldum. Şimdi fırfır kısmını yapacağım. Fırfır kısmını da daha önce çıt çıt kaplama videosunda fırfır vardı. Yine o şekilde yapıyorum. En başında başlarken bir tane zincir çektim.
Sıradaki yuvaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. İlkini farklı yapıyorum. Diğerlerini daha farklı. Yine aynı yuvaya batıp direkt çıkarıyorum. Birinci fırfır böyle oluşmuş oluyor. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum yine. Sıradaki yuvaya sık iğne yapıyorum ve sonraki sıradaki yine sıradakine batıp direkt çıkarıyorum. En başta yaptığımda sık iğneyi de direkt çıkarmayı da aynı yuvada yaptım. Diğerlerinde ise teker teker diğer yuvalarda yapıyorum. Bunun sebebi volümünün hepsinin aynı olması. Çünkü bu biraz o zaman diğerlerinden farklı görünüyor. Diğerleriyle aynı yaptığımda. O yüzden ilk baştaki biraz farklı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Sık iğne yaptım. Sonra sıradakine direkt çıkardım. Bir zincir, bir sık iğne, bir direkt çıkarma. Bir zincir, bir sık iğne, sıradakine direkt çıkarıyoruz. Etrafı bu şekilde örüyoruz. Farklı yaptığımız başka bir yer yok. Bir en baştakini farklı yapıyoruz. Daha sonra üzerine işlememizi yapacağız. Bunun için iğne ve ip gerekli. Şimdi size iğnemi göstereceğim. Bunu çektikten sonra. Fırfırlarını daha farklı da yapabilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış. Daha büyük volümlü yapabilirsiniz. Ben biraz çıtı pıtı dursun diye böyle yapıyorum. Şimdi en başa geldik. Sonra bir tane kaldı. Bitti fırfırım. Şimdi diğer fırfırları yetecek kadar yok. Sadece bir tane yuva kaldı. Bu yuvadan da yine direkt çıkarıyorum. Böyle bitiriyorum. Sonra ipimi gevşettim. Yine bunu nasıl saklıyorum? Bu yanındaki yuvadan batıyorum. Bu ipi arkadan öne çekiyorum. Önce öne geldi. Daha sonra yanındaki yuvaya batıyorum. Oradan da arkaya geçiriyorum. Gördüğünüz gibi düzgün oldu. Sonra arkada sabitliyorum. Burayı tutup sıkıştıralım. Şekli bozulmasın. Sonra ikisini bağlıyorum. Daha sonra kestim. Sıra işleme kısmına geldi. İşleme kısmı şöyle başlayalım. Öncelikle ipimizi önce lavanta renginden başlıyoruz. Mor renkten. Belli bir büyüklükte kesiyoruz. Ne kadar kullanırız tabi tahmin etmek zor önceden ama şöyle ne bileyim 1 metreye yakın belki ben kesiyorum. Bunu kesmemin sebebi hem daha rahat kullanılması için hem de ben şimdi bunu ikiye ayıracağım ipi. Nasıl ikiye ayıracağım? Şöyle düzlüyorum ipi. Öncelikle odaklayayım. Odaklanmadı. Sonra tel tel oldu gördüğünüz gibi. Bunu ortasından böyle yavaşça sakince çekiyorum. Bu hemen zaten ayrılır.
Daha sonra bunu iğneye geçireceğim. İğnem ucu küt etamin iğnesi. Ben bunu kullanıyorum. Daha büyüğü, daha küçüğü sizin tercihiniz. Sonra ipimizi etamin iğnesinin deliğinden geçiriyoruz. Sonra bir düğüm atalım ipimize. Lavantalarımızı yapmaya şuradan başlıyoruz. Bu en başta başladığımız kısım vardı ya, e, tabanı yapmaya başlarken buradan başladık. Sonra döndük ve burada çoğaltma yaptık. Bu yüzden çoğaltmalar da belli oluyor. Bu çoğaltmanın yanından başlıyorum. Ben şurada bir sırayı bırakıyorum. Bunun ortasına, ikinci ile üçüncü sıranın ortasına batarak başlayacağım. Öncelikle arkada bir yerden, şu arkadan bir yerden batıyorum. Bu ipimiz burada sabitlenmiş olacak. Sonrasında gösterdiğim yere geliyorum. İkinci ile üçüncünün ortası. En başta başladığımız ve çoğalttığımız kısım. Buradan geçiriyorum ipimi. Daha sonra yine aynı yerden iğnemi geçiriyorum ve 2 sıra yukarı çıkıyorum. 1 2. Burada görüyorsunuz zaten 2 tane sık iğne yukarı çıkıyorum. Ve sonra diğer ipimi bunun etrafından doluyorum ve çıkarıyorum. Aynı yere tekrar bu yaprağı sabitlemek için batıyorum. Bu birinci yaprağımız. Daha sonra aynı yerden, başladığımız yerden batıp bu sefer yine 2 sıra ama bir çaprazına iğnemi oradan çıkaracağım. Bir çaprazından yine dolayacağım. Ve aynı yerden sabitleyeceğim. Üçüncü yaprak için aynı yerden çıkarıyorum. Yine iğnemi batıyorum. Ve 2 sıra ama çaprazından çıkarıyorum. Sonra yine aynı yerden batarak sabitliyorum. Bu ilk lavantamızın yap sırası. Daha sonra bir sıra atlayacağım. Şurada küçük bir kısım bırakacağım. Onun üst tarafından yeniden lavanta yapraklarını yapmaya başlayacağım. Burada saplarını göreceksiniz. Lavantalarda zaten böyle kütle kütle olur yukarı doğru. Yine aynı yere batıyorum. 2 sıra yukarı. Yine doluyorum iğnemin etrafından ve sonra batıyorum aynı yere. Aynı yerden, en başta battığım yerden yeniden battım orta kısımdan. Yine 2 sıra çaprazında iğnemi çıkarıyorum. Biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Bunlar çabuk dolanabiliyorlar. Ve çok sıkmayın. Yaparken ipi çok fazla böyle sıkmayın. Çok gevşek de bırakmayın. Şekli bozulur zamanla. Yine başladığımız yere batıyorum. Aynı yere yeniden battım. Ve 2 sıra çaprazına çıkarıyorum. Bu ikinci sıramızda bu tarafta 4 tane oluyor. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4. Bu dörtlüyü yapıyoruz. Sonra bir sıra yukarısından yine devam ediyorum ben.
Yine bir sıra bıraktım. Bu sonuncu yaprak. Bunun ikinci sırası biraz böyle dönemeçe denk geliyor. O çok sıkıntı değil. Bir tarafını bitirdik. Diğer sıraya geçeceğiz. Diğer tarafa. Yine bu tarafın ikinci ve üçüncü sırasının ortasına. Şimdi diğer tarafta 3 tane var. Görüyorsunuz. Bu 3 taneyi de yine bu üçüncünün denginden başlıyoruz. Üçüncü lavanta yaprağını görüyorsunuz. Bunun sırasından yine ikinci ve üçüncü sıranın ortasından batıyorum iğnemi. Yine aynı yerden batıyorum ve 2 sıra yukarıya. Sonrasında doluyorum ipimi ve çekiyorum. Yine aynı sıraya batıyorum. Yaprak sabitlenmiş oluyor. Bundan yine 3 tane yapıyorum. Diğer tarafta yaptığım gibi. Bu defa aşağıya doğru gideceğiz. Bir. Şimdi ikinci sıraya bakalım. Onun denginden. Yine batalım. Yine de sayabilirsiniz. Yukarıdan 1, 2, 3, 4 tane. Yani burayı saymıyorsunuz. Buradan bir sıra atlayın. 1, 2 ve üçüncüye batın. Bu ikinci yaprağımız olacak. Sanırım ipim yetmeyecek. Çok gıcık bir durum. İpi bitirelim. Arkada bir yerde. Şöyle yapayım. Yapraklardan birini doluyorum. Ve çıkarıyorum. Da düğüm oluşuyor. Sonra bir yerden daha geçiriyorum ipimi. Ve kesiyorum. Şimdi diğer yarısı vardı ipin. Diğer yarısını aldım. Ve ondan iğneye geçiriyorum. Hafif ıslatabilirsiniz. Geçirdim. Yine arkasına düğüm attım. Bir yere yine sabitliyorum. Daha sonra önüne dönüyorum ve üçüncü sonuncu lavanta kümesine geleceğim. Burayı yine 1, 2, 3. Üçüncü deliğe battım. 2 sıra yukarısına yeniden iğnemi çıkardım, doladım. Sabitledim. Evet, bitirdim. Şimdi arkasından sabitliyorum. Ve kesiyorum. Şimdi yapraklarına geçeceğiz.
Yaprakları için önce ipimi keseyim. Şöyle bu çimen yeşiline benzeyen bir yeşil. Ve farklı tonlarını da kullanabilirsiniz. Mesela daha pastel tonlar seviyorsanız daha böyle soft yeşiller var. Onları kullanabilirsiniz. Bence onlarda da çok güzel durur. Ben hiç yapmadım ama güzel olacağını tahmin edebiliyorum. Başta gösterdiğim gibi ikiye ayırıyorum. İpime geçiriyorum. Düğümlüyorum. Arkasına önce sabitleyeyim. Yine aynı yöntemi kullanacağız bunda da. Önce şu başta 1, 2, 3 yani en baştaki sık iğne yaptığımız sıranın sağ tarafından. Yani tam ortası var. Mesela şöyle tam ortası değil de onun bir yanında batıyorum iğnemi. Yine aynı yere sokuyorum ve yaprağı uzun yapacağım. Gördüğünüz gibi uzun bu yaprak. Bu üçlü yaptığım kümenin, lavanta kümesinin yanından battım. Ve yine doluyorum ipimi. Buraya sabitliyorum. Daha sonra en başta yine battığım yere geliyorum. Bu sefer diğer tarafından çıkarıyorum lavantanın. Yapraklar uzun uzun olunca daha hoş duruyorlar. Bu tarafın yapraklarını bitirdim. Sonra sapını yapacağım. Lavantaya başladığım yuvaya batıyorum iğneyi. Sonra yapraklara başladığım yuvanın bir üstüne dümdüz battım. Gördüğünüz gibi. Burada lavantanın başı oluşmuş oldu. Laleye benzedi. Sonra diğer kısma geçeceğim. Bu tarafın yapraklarını yapacağım. Yine ortası değil de ortasının bir yanına, bu tarafa sol tarafa battım. Aynı yere batıyorum ve lavantanın yan tarafına bunu da sabitliyorum. Sonrasında yine yaprağın başlangıcına batıyorum. Sonra diğer tarafına lavantanın. İğneyi oradan çıkarıyorum. Yine iki tarafın yaprakları bitti. Şimdi lavantanın ucundan yaprakların başladığı yere battım. Bu biraz kısa oldu. Yani bunu mesela daha volümlü, daha uzun tutabilirsiniz yaprakları. Daha hoş görünür. Sonrasında aradaki dalları yapacağım. Bunu nasıl yaptım? Lavantanın kümesinin bittiği ortasından, gördüğünüz gibi ortasındaki yaprağından diğer lavantanın başına yapıyorum ve böyle saplar oluşturacağım. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Ve gördüğünüz gibi bitti lavantanın işlemesi. Arkasına yeşili de sabitleyelim. Ve
keselim. Şimdi tokalayacağız. Tokalamak için gördüğünüz gibi 5 santim oval çıt çıt ve beyaz keçe lazım. Beyaz keçeyi nasıl geçiriyoruz? Bunu burada göstermedim ama isterseniz gösterebilirim. Hemen göstereyim. Önce 5 santim oval çıt çıtımızı alalım. Sonra beyaz keçe. Şöyle benimki büyük. Bir kenarından çıt çıtınızın büyüklüğünde kesiyorsunuz. Tabii şu üstte ve altta boşluk bırakın, yanlarda da. Şöyle bir dikdörtgen kesin. Tam ortasına yerleşebilecek şekilde. Üstten bir kısımda, bunu ölçerek de yapabilirsiniz, göz kararı da, ve ucunu, dilini 5 santim çıt çıtın buradan geçiriyorum. Daha sonrasında kenarlarında dikme payı bırakacak şekilde keçeyi küçültüyorum. Küçülttüm. Şimdi tam ortasına silikon yapıyorum. Kenarlarına silikon değmemesi lazım çünkü dikilecek. Sonra yaprakları gördüğünüz gibi aşağı tarafa geliyor. Diğer tarafı yukarı tarafa ve yerleştiriyorum. Ben biraz sıkı yaptığım için sonra biraz gevşetiyorum bunu yapıştırırken. Gördüğünüz gibi yapıştırdım. Sonra fazlalık, böyle ufak fazlalıklar oluyor. Onları kesebilirsiniz. Sonra yine hayal ipimiz var iğnemizde. Tüm renklerde kullanabilmek istiyorsanız bu hayal ipi kullanabilirsiniz. Ya da hep bütün renkler için ayrı ayrı dikiş ipi kullanabilirsiniz. Dikmeyi de bir kenarından başlıyorum ve seyrek seyrek keçeyle örgüyü şöyle biraz çapraz, daha rahat yaparsınız. Çapraz çapraz. Hayal ipi örerken şöyle bir parmağınızla buradan tutun. Diğer ipleri de aynı şekilde dolanı veriyorlar hemen. Sizi yıpratmasın. Bu şekilde keçeyle dikildiğinde tokayı yıkayabilirsiniz. Tabii makinede değil, elde yıkayın. Sabunla. Ama yıkayabilirsiniz. Böyle sökülmez. Bozulmaz. Çünkü çocuklar belli olmuyor. Kirletebiliyorlar. Tokalar sonuçta. Kesinlikle makinede falan yıkamayın. Hem makinenize zarar verir hem tokaya. Çünkü el yapımı, ya tabii örgü olduğu için çok da zorlamaya gelmez. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız tabanını daha fazla zincirle başlayın. O zaman daha büyük, daha uzun olur. Yaprak sayılarını çoğaltırsınız. 4 değil 5 yaparsınız mesela. Sonrasında kesiyorum. Tam kesememişim. Ve bitti. Gördüğünüz gibi. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolar için abone olmayı unutmayın.
zile de basabilirsiniz ilk siz görmek istiyorsanız. Yeniden görüşmek dileğiyle görüşürüz.